Devasa ateş topu büyük gezegensel çarpışmaya, ardından göktaşı bombardımanlarına, sonra okyanusların gelişimine, sonra ilkel canlı organizmaların kökenine, ardından karlarla kaplı dünyadan volkanik kaosa, iklimsel bozulmalara, ardından gezegenin oksijenlenmesine maruz kaldı. Ve sonra 4 milyar yılın ardından okyanuslarda ilk ürpertici canlı yaşam belirdi. Olağanüstü karmaşık bir süreç, milyonlarca yaşam formu tek bir organik bütüne evrildi. Yiyecek, su, hava, enerji ve diğer değerli malzemeler. İlk olarak tek hücreli canlıların ortaya çıkması için birkaç milyar yıl, ardından hayvanlar ve ağaçlar ortaya çıkmadan önce birkaç milyar yıllık biyolojik evrim gerçekleşti. Sonra birkaç yüz bin yıl önce biz geldik. Tüm evrendeki en şaşırtıcı oyuna davet edildiniz ve her yanı bolluk ile çevrili bu oyuna hayat adı veriliyor. Güzel bir hikayeye sizi davet ediyorum. Bilgi ağacı, hayat ağacı, dünya ağacı, Yggdrasil ya da Aalukmas. Yggdrasil, İskandinav mitolojisinde önemli rol oynayan 9 diyarı birbirine bağladığına inanılan devasa mitolojik bir ağaçtır. Yggdrasil, evrenin merkezindeki çok kutsal bir ağaç olarak kabul edilir ve her şeyin Yggdrasil'in etrafında döndüğüne inanılır. Eski İskandinav kültüründe ağaç, kutsal, yüksek, asil ve sonsuza dek yeşil olarak anılır. Dünya ağacı birçok din ve mitolojide karşımıza çıkar. Bu ağacın dalları yeryüzündeki hayatı sembolize ederken, kökleri farklı diyarları birleştirmeyi temsil eder. Hayat ağacı aynı zamanda bilgi ağacı, dünya ağacı, yaşam veren ağaç diye bilinir. Bazı halklar ağacın tepesinin kutup yıldızına ulaştığını kabul eder. İskandinav kültüründe, Orta Asya'da, Kızılderili inançlarında, Hint geleneği şamanizmde, Germen Slav mitolojilerinde, Çin Maya mitolojilerinde, Orta Doğu Mısır mitolojilerinde ve eski Türk geleneğinde de karşımıza çıkar. Pers ve Zerdüşt efsanelerinde anlatılanlara göre kudretli Gaokeren ağacı, yenildiğinde iyileştirici özelliklere sahip olan ve ölülerin dirilen bedenlerine ölümsüzlük veren efsanevi bir halma bitkisiymiş. Meyvesinin ölümsüzlük iksiri olduğuna inanılırmış. Gaokeren ağacı, İncil'deki yaşam ağacı ile de benzerlik taşır. Yaşam ağacı, Hint geleneğinde de karşımıza çıkıyor. Hint metinlerinde ruhlar yaşam ağacı dallarına konmuş kuşlarla simgelenmiştir. Ruhlar bedenden bedene göçen göçmen kuşlara benzetilir. Birçok millette karşımıza çıkan yaşam ağacı eski Türk mitolojisinde de mevcuttur. Yaşam ağacı Ulukayın ve Aalukmas gibi adlarla da anılır. Eski Türk geleneğine göre bu, dünyayı ortasından öte aleme ve demir kazık yıldızına yani kutup yıldızına bağlayan dalları vasıtasıyla şamanlara yeryüzünden yüksek alemlere yolculuk yapma olanağı sağlayan bir ağaçtır. Buna demir ağaç denir. Şamanizmde gökler önemli olduğu için yaşam ağacının göklerle bağlantılı olduğu görülmektedir. Ulaşılmaz mavi gök, erişilmez ışıklı gök, dönen yıldızlı gök, göğü Tanrı'yı ifade etmek üzere kullanılır. Ural Altay kültüründe de gök katları yaşam ağacı kayın ağaçlarına işlenmiştir. Yakut geleneğinde ağacın 8 dallı olarak belirtildiği görülür. Yerin merkezinden çıkan, çiçek açan bu ağaçtan insanları iyileştiren bir su olduğu ifade edilir. Sibirya şamanizminde yaşam ağacı 7, 8 ve 12 sayıları ile ilişkilendirilir. Moğol ve Asya geleneğinde yaşam ağacı dünya dağı kavramı ile ilişkilendirilir. Türk mitolojisinde hayat ağacı kökleri ataları, gövdesi bugünü, dalları ise gelecek nesilleri temsil eden bir ağaçtır. Birçok kültürde yaşam, insan, hayat, ölüm, doğum, buna benzer birçok döngünün temsili olan
yaşam ağacı hiç kuşkusuz önemli bir yer edinmektedir. Yggdrasil, yaşam ağacı, bilgi ağacı, hayat ağacı, Ağallıkmaz. O göğün direğidir. Dünyanın dengede durmasını sağlar. Bitmez tükenmez yaşamın ve sonsuzluğun simgesidir. Yggdrasil.